Sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber evlerde turşu hazırlıkları başladı. Turşular kurulmaya başlanırken vereceğim püf noktalara dikkat etmekte fayda var. 10 maddede sıralanmış olan bu maddelerin üzerinden geçeceğiz. Turşularda sıklıkla karşılaşılan bir takım şeylerden bahsedeceğim. Örneğin yumuşama, rengin kararması, turşunun renginin kararması veya renk değişiminin olması, bulanıklığın olması, gene yüzeyde zar bir yapının olması, yani buna barlanma, pesin de diyebiliyoruz. O beyaz tabakanın oluşması. Turşuyu açtığınızda turşunun suyunun uzaması, yani sünmenin olması, turşunun etli kısmındaki bu yapıda büzüşmelerin olması ve kötü kokuların olmasının bir sebebi var. Bunların üstüne değinmeye çalışacağız. Öncelikle turşudaki yumuşamadan bahsedelim. Eğer tuzu fazla koyarsak turşuya, turşularımızda yumuşaklık çok olabiliyor. Yani %3'ten 3 ile 5 arası tuz idealdir. İdeal olan da %3'tür. Ne 5'ten çok olacak ne %3'ten az olacak. %1 olduğu zaman da yumuşama olabiliyor. Eğer çok yüksek oranda tuz kullanırsak %8, %10 gibi bu sefer de büzüşmeler olabiliyor. İstemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor. Gene yumuşamayı beraberinde getirebiliyor. Peki bu %3 tuz ne demek? Bir ona bakalım. Öncelikle turşularda iri tuz kullanılmasını önermekteyim. Kaya tuzu olsun mümkünse de. Bir teraziniz varsa terazinizde sıfırladığınız zaman 3 tatlı kaşığı, yani litre başına %3 demek 30 gram tuz demek. 1 litreye 30 gram tuz. Bu da baktığımızda 24 oldu. Biraz azaltarak, yani 2 tatlı kaşığı dolusu ve yaklaşık bu kadar tuzu koyduğumuzda 30 gram tuzu litre başına salamura suyu hazırlayabiliyoruz. Dediğim gibi ne çok az olacak ne çok fazla olacak. Ve eğer turşunuzu yüksek sıcaklıklarda, yani oda sıcaklığı koşullarının 25 derecenin ve üzerindeki sıcaklıklarda kurarsanız o zaman da sıkıntılar oluyor. Sonbahar mevsiminin burada esprisi var işte. Sonbaharda turşu kurmanın sebebi sıcaklıkların biraz mevsim normallerine gelmesi. Yani 18-20 derecelere gerilemesiyle beraber ideal kurulum oluyor. Peki buna ne yol açıyor? Buna yol açan şey turşunun mayasıdır. Yani mayalar en güzel bu sıcaklıklarda çalışıyor. En sevdiği sıcaklık aralıkları bu sıcaklıklar. Dolayısıyla en güzel, en lezzetli turşular burada devreye giriyor. Ve turşularınızda mümkünse hava almayacak şekilde kurun. Ve turşunuzu kurduktan sonra da onu buzdolabında muhafaza etmekte fayda var. Dışarıda tutmamakta fayda var. Dışarıda durdukça yumuşama oluyor. Şimdi yumuşama konusu böyle. Ayrıca bir şey daha atlamayayım. Sebzelerdeki özellikle bu seçtiğiniz sebzelerin, örneğin kornişon turşusu yapacaksınız. Kornişonun uç kısımlarında çiçekleri olur. Çiçekler bir takım enzimleri faaliyete geçirip yumuşamaya onlar da sebep olabiliyor. Dolayısıyla o çiçek kısımları varsa onları ayrıştırmakta fayda var. Dediğim gibi turşuda sebze, vuruk, ezik olmayacak. Çiçek kısımları olmayacak. Olabildiği kadar sebzelerimiz hep taze olması gerekiyor. Çünkü çürümüş sebzelerle turşu kurduğunuzda gene hızla yumuşama oluşacaktır. Ve kesim yapıyorsanız da bir seramik bıçakla kesmekte fayda var. Metal bıçak değil, seramik bıçak bulabilirseniz çok daha iyi olur. Bu şekilde yumuşamayı özetledik. Turşuda peki rengin kararması, yani rengin bulanık olması, rengin değişmesi ve turşunun bulanık olması da hava almasıyla alakalıdır. Salamuradaki bazı elementler rengi değiştirebiliyor bu bulanıklıkta. Demir mesela fazlaysa daha koyu, böyle pembe veya daha koyu renklere dönebiliyor turşunuz. Bakır fazlaysa bu sefer de mavi yeşil renklere dönebiliyor. O bulanıklık dediğimiz kavram. Sebzenin yapısındaki doğal renk pigmentleri ile elementler tepkime yapabiliyor. O yüzden burada tepkime yapmasın diye turşu kuranlar iyi bilir. Kaynamış, soğumuş su kullanırlar.
Bunun bir esprisi de işte bu bahsettiğimiz elementlerle sebzedeki pigmentlerin bir tepkimeye girmemesi sağlanmış oluyor. Böylece bunu da bilmekte fayda var. Yüzeyde zar, pesin, varlanma dediğimiz o beyaz tabakanın olması da oksijen, yani hava almasıyla alakalı. Turşumuz çok açık kalırsa mayalar çok çalışacağı için, oksijen çok aldığı için, mayaları da çok çalıştırdığı için turşunun yüzeyinde zar oluşabiliyor. Bu yüzden hava almadan fermentasyon çok önemli. Bu şekilde turşunuzu kurmakta fayda var. Eğer ki turşunuzun yüzeyinde bu yapılar, bu beyaz, pesin, barlanma oluyorsa da sık sık yüzeyi temizlemek gerekiyor. Ve temizlediğinizde zar oluşmasın diye bu elma sirkesi, elimde görmüş olduğunuz üzüm sirkesi de olur. Herhangi bir doğal fermente olsun yeter. Market sirkeleri değil. Çünkü market sirkelerinde kükürt dioksit kullanılabiliyor. O kükürt oradaki yaşama son verebiliyor. Dolayısıyla doğal fermente bir sirkeyle en çok 100 mililitre, litre başına 100 mililitre kullanabilirsiniz. Çünkü sirkede turşuda aşırı sirke kullanırsanız bu sefer oradaki laktik asit bakterilerini, mayaları olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü asetik asit fermentasyonu, asetik asit daha güçlü hakim olursa ortama diğerlerini öldürebiliyor. O yüzden 100 mililitreye geçmemesi ideal. Bunu bilmekte fayda var. Ve dolapta muhafaza edeceğiz. Peki turşumuzda sünmeye ne yol açıyor? Maya veya bazı laktik asit bakterilerince bu oluşabiliyor. Fermentasyon ideal sıcaklıkta yapılırsa ve turşu dolapta saklanırsa bir sorun olmayacaktır. Eğer turşunuz sünüyorsa, aynı zamanda kötü de kokuyorsa o zaman ve yine yumuşaksa tüketmemekte fayda var. Dediğim gibi sünme az ve turşu sertse sorun yok, tüketilebilir. Mikroorganizmalar yüksek sıcaklıkta kurulan fermente turşuda çalıştıkça bir karbondioksit üretiyor. Ve turşunun etli yapısında birikerek şişmelerine yol açabiliyor. Tat kaybı zamanla artabiliyor. Zedelenmiş sebze ve fazla tuz da bu şişmelere yol açabiliyor. Çözüm ne olabilir peki? Bir kere pürüzsüz sebze seçeceğiz. Yani zedelenmemiş, delinmemiş, çatlak olmayan sebzeler seçeceğiz. Tuz miktarı ne az ne çok olacak. Dediğim gibi %3, yani 1 litreye 30 gram tuz olacak, iri tuz olacak. Ve fermentasyon sıcaklığımızda başta bahsettiğimiz gibi mümkünse böyle 18'li 20'li dereceler olacak. Bunlar bu sünmeyle olan mücadelede başarılı sonuç verecektir. Peki turşuda büzüşme neden olur? Turşuda büzüşme, eğer salamuradaki tuzunuz fazla gelirse, %5'in üzerinde, bazen %8, %10'lar olursa işte o zaman çok büzüşebiliyor. Bekledikçe zamanla büzüşme olabiliyor. Son maddemiz yüksek sıcaklık ve hava turşunun düşmanıdır. Bu çok önemli. Yüksek sıcaklıkta fermentasyon sonucu bütürik asit bakterileri tarafından oluyor bu ve hava alan turşularda zamanla kötü kokuya yol açıyor. Bu yüzden turşularımızı olabildiğince hava almayacak vaziyette buzdolaplarında muhafaza etmekte fayda var. Bu bahsettiğim turşu ile ilgili detayları bilmekte fayda var. Son olarak da turşu kuranların turşu kurarken kullanmasını tavsiye ettiğim bazı şeylerden bahsedeceğim. Sirkenin fonksiyonundan bahsettik. Turşu kuranlar özellikle meşe yapraklarını, kuru da olur, yaş da olur, mutlaka kullansınlar. 1 litre başına 7-8 adet böyle meşe yaprağını içine atabilirler. Meşe yaprağı kullanmanın bir esprisi, küf oluşmasını engelleyen bir durum var. Yine sarı hardal tohumu da küflenmeye karşı etkilidir. Ancak sarı hardal tohumunu parçalayarak, ezerek kullanmakta fayda var. Kırmak gerekiyor. Çünkü bütün halde attığınızda o kadar etkili olmuyor. Litre başına da 1 çay kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Defne yaprağı da kullanabilirsiniz. Yoksa diğerleri. Defne yaprağından da 2-3 adet 1 litre turşunuza yeterli olacaktır. Hatta bunların hepsini birden bile kullanabilirsiniz. Kornişon turşusu yapacaksanız bu sebzelere, taze sebzelere kurarken birer toplu iğne ile 2-3 delik açmakta da fayda var. Çok daha güzel, tuzunu içine emeceği için daha güzel turşuların, daha kütür kütür turşularınız olacaktır. Bir de çok sıklıkla karşılaşılan bir şey daha var. O da kaynar suyla turşu kurulur mu? Ben bunu
faydalı bir turşu, yani fermente bir turşu diyemiyorum. Çünkü kaynar su Lacticus bakterilerin mayaları öldürecektir. Ha, şu olabilir. Kaynar suyla kurulmuş turşularda eğer sebzeden gelen Bacillus dediğimiz bakterinin bazı suçları probiyotiktir. Onlar varsa, ama varsa kolay kolay olmayabilir. Varsa eğer onlar kalabilir kaynar suda. Çünkü sıcağa dayanıklıdır Bacillus'un bazı suçları. Dolayısıyla çok fazla kaynatarak turşu yapılmasını tavsiye etmiyorum. Siz olun. Gene de kaynamış, ılınmış, soğumuşa yakın suyla turşu kurmanızda fayda var. Bu bilgiler ışığında hepinize kolay gelsin.